5 duyu organımız yaşantımızda çok büyük roller oynar. Her bir duyu organımızın ayırt edici işlevleri vardır. Nesneleri büyüklük, renk, şekil ve hareketleriyle algılamamıza destek verir. Göz görmemizi, kulak işitmemizi, deri hissetmemizi, dil tat almamızı, burun ise koklamamızı sağlar. Haydi gelin ilk olarak kulağı inceleyelim. Kulak, etrafımızdaki sesleri işitmemize yardımcı olur. Günlük hayatımızda sohbet ederken bu organımızı çok kullanırız. Dersi dinlerken bile kulağımızı kullanarak anlayabiliyoruz. Kulağın görebildiğimiz kısmına kulak kepçesi adı verilir. Duyduğumuz bu seslerin şiddeti, sesin uzaklık ve yakınlığına göre değişir. Daha şiddetli bir sesi yakından duyarken uzak sesleri az şiddetli duyarız. Ayrıca kulak denge organımızdır. Kulağımızın görmediğimiz iç kısmındaki kulak sıvısı dengede sabit kalmamızı sağlar. İçerideki sıvı ne kadar hareket ederse o kadar başımızı döndürmüş olur. Bu yüzden kendi etrafımızda döndüğümüzde başımız döner. Kulağımızı sağlıklı tutmak için çok yüksek sesle müzik dinlememeliyiz. Ayrıca kulak temizliği çok önemlidir. Bunun için yapmamız gerekenler kulaklarımızı soğuktan korumak, içine sert ve sivri cisimler sokmamak ve gürültülü ortamlarda bulunmamaktır. Eğer kulak akıntısı ve ağrısı çekiyorsak mutlaka doktora görünmeliyiz. Göz görmemizi sağlayan organımızdır ve yüzümüzde 2 tane bulunur. Etrafımızdaki şekilleri, renkleri görünüşlerine göre ayırt etmemize yarar sağlar. En hassas organımızdır. Göz çukurumuz gözlerimizi darbelere karşı korurken etrafa rahatça bakabilmemizi sağlar. Resimde görüldüğü üzere göz bebeklerimiz ışığın yakınlık ve uzaklığına göre büyüyüp küçülür. Iris denilen bölge göz rengimizi kolayca görebileceğimiz kısımdır. Gözyaşı bezi ve kirpiklerimiz gözümüze girebilecek yabancı maddeler için savunma mekanizmalarıdır. Göz sağlığımızı korumak için yapmamız gereken birçok öneri var. Bunlardan bazıları kirli ellerimizle gözlerimize dokunmamalıyız. Dokunmamız gerekiyorsa mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Elektronik cihazlara çok yakından bakmamalıyız. Çünkü çok yakından bakmak gözlerimizi bozabilir. Güneşe direkt bakmamalıyız. Çünkü gelen güneş ışınları gözlerimizin görebileceğinden çok daha güçlü dalgalarla yayılır ve gözlerimiz zarar görebilir. Göz sağlığına iyi gelecek yiyecekler tüketmeliyiz. Örneğin havuç, balık çok önemli 2 besin gıdasıdır. Dil, tatma organımızdır. Dilimizle birçok tadı ayırt edebiliriz. Yemek yerken aldığımız tüm aromalar ve lezzetler dil ve damağımız sayesinde gerçekleşir. Resimde görüldüğü gibi dilimizin ucu tatlı tatları daha güçlü alırken en arkası acı tatları ayırt eder. Yanlarda tuzlu ve ekşi duyuları almak için tomurcuklar vardır ve bu tomurcuklar gözümüzün göremeyeceği kadar çok küçüktür. Dilimiz besinleri sindirip yutma ve konuşmamızda çok büyük roller oynar. Dil ve ağız sağlığımıza çok dikkat etmeliyiz. Dişlerimizi günde en az 2 kere fırçalamamız lazım. Fazla asitli içeceklerden kaçınmalıyız. Bunun nedeni gazlı içeceklerin içerdiği şeker miktarı dişlerimizin çürümesine yol açar. Aynı nedenden ötürü yememize dikkat etmeliyiz, abur cubur tüketmemeliyiz. Burun, çevredeki kokuları ayırt etmemizde görev alır. Bunun yanı sıra nefes alıp vermek için ağız ve burnumuzu kullanırız. Ağız ve burun beraber çalışırlar. Bu yüzden nezle ya da grip olduğumuzda burnumuz tıkanırken tat alamama sebebi de budur. Çünkü 2 organ da aynı kanala bağlıdır. Burnumuz kokuları kolay kolay unutmaz. Bir kokuyu kokladığımızda beynimiz onu kaydeder ve bir daha aynı kokuyu aldığımızda otomatik olarak kokuyu tanırız. Örneğin yangın çıktığında dumanın kötü bir şey olduğunu bildiğimiz için dumanı söndürmeye çalışırız. Burun sağlığımızı korumak için yapmamız gereken birçok şey vardır. Haydi bunları inceleyelim. Her maddeyi koklamamalıyız. Çünkü kokladığımız madde kimyasal içerikte olabilir ve bu bize zarar verebilir. Tozlu ortamlardan kaçınmalıyız. Çünkü çoğu insan tozlu ortama girdiğinde tozlar burnuna yapışıp insanları hapşırtabilir. Ayrıca burnumuza kesici ve sivri şeyler sokmamalıyız. Deri dokunma organımızdır. Sahip olduğumuz en büyük organdır ve bütün vücudumuzu örtü gibi kaplar. Bir nesnenin sert mi yumuşak mı veya sıcak mı soğuk mu olduğuna derimiz karar verir ve hissetmemizi sağlar. Derinin gözenekli yapısından dolayı terlememizi derimiz aracılığıyla yaparız ve bu vücudumuz için çok önemli olaydır. Elimize aldığımız her eşya ile ilgili bilgi sahibi olmamızı sağlar ve bu hissiyat diğer duyu organlarımızla birleştiğinde o cisim aklımıza çok daha iyi canlanmış olur. Sıcak bir nesneye dokunduğumuzda beynimizde oluşan refleks adı verilen olay derimiz sayesinde gerçekleşir ve bu elimizi bu sayede hemen geri çekebiliriz.
Ayrıca güneşin zararlı etkilerinden de derimiz sayesinde korunmuş oluruz. Derimiz oldukça hassastır ve onu korumamız çok önemlidir. Üşümememiz ya da sıcaklamamamız için mevsimine uygun giyinmeliyiz. Her gün dışarı çıkmadan mutlaka güneş kremi sürmeyi ihmal etmemeliyiz. Düzenli olarak banyo yapmalıyız. Ayrıca vücudumuza zarar verebilecek kimyasallardan kaçınmalıyız.